Herkese merhaba. Bugün hepimizin hayatında en az bir kere karşılaştığı, hatta belki de en çok endişelendiği konulardan birine odaklanıyoruz: ateş. Özellikle evde, çocuğumuzda ya da kendimizde ateşle karşılaştığımızda o içimize oturan endişe var ya, işte o endişeyi nasıl bilgiye ve doğru adımlara dönüştürebiliriz? Gelin buna hep birlikte bakalım. Şimdi bir düşünün. Ateş çıktığında ilk yaptığınız şey ne? Eliniz hemen ilaç dolabına mı gidiyor? Ya da ıslak bezler mi hazırlamaya başlıyorsunuz? İşte bu ilk refleksimiz aslında ateşe nasıl baktığımızı ele veriyor. Hadi gelin bu yaklaşımı belki de biraz değiştirelim, doğru bilgilerle yeniden şekillendirelim. Bakın, ilk ve en önemli kural belki de bu: ateşi bir düşman gibi görmekten vazgeçmek. Aslında tam tersi. Ateş, vücudumuzun "hey, içeride bir savaş var ve ben kazanmak için savaşıyorum" deme şekli. Yani bağışıklık sistemimiz işini yapıyor demek. Ateş, hastalığın kendisi değil, sadece bir haberci. Peki madem ateş iyi bir şey, o zaman termometredeki o yükselen sayılar niye bizi bu kadar korkutuyor? 38, 39, bu rakamlar bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte şimdi o sayıların dilini çözme zamanı. Gelin termometrenin bize ne fısıldadığına bir kulak verelim. İşte bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Bakın, 38'den 38,4'e kadar olan dereceye hafif ateş diyoruz. Hani biraz kırgınlık var dediğimiz durum. Ama termometre 38,5 ve üstünü gösterdi mi, işte o zaman yüksek ateşten söz etmeye başlıyoruz. Eğer rakam 39,5'u da geçerse, hele bir de yanında başka şikayetler varsa, o zaman durum acil alarm veriyor demektir. Ama burada kocaman bir ama var. Lütfen buraya çok dikkat edin. Termometrede gördüğünüz o sayı hikayenin sadece başlangıcı. Tek başına hiçbir şey ifade etmeyebilir. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Hastanın genel durumu. Keyfi nasıl? Bir şeyler yiyip içiyor mu? Oyun oynuyor mu? İşte bu gözlemler, inanın bana, o sayıdan çok daha ama çok daha önemli. Peki nedir bu diğer belirtiler? Nelere dikkat etmemiz lazım? İşte şimdi konunun en can alıcı kısmına geliyoruz. Sadece termometreye değil, asıl tehlike sinyallerine odaklanma zamanı. Bunlar bize durumun basit bir virüsten daha ciddi olabileceğini söyleyen işaretler. Birincisi süresi. Ateş 48, hatta 72 saati geçtiyse, yani 2-3 gündür düşmüyorsa, bu artık biraz bekleyelim denecek bir durum değil. İkincisi bilinç durumu. Kişi sürekli uyumak istiyorsa, dalgınsa, sorulara anlamsız cevaplar veriyorsa, bu çok ciddi bir alarmdır. Hele bir de şiddetli baş ağrısı ve boynunu öne eğememe gibi bir ense sertliği varsa ya da nefes almakta zorlanıyorsa, o zaman bir saniye bile beklenmez. Devam edelim diğer kırmızı bayraklara. Ağzı kuru, gözyaşı yok, normalden çok daha az idrar yapıyor. Bunlar vücudun susuz kaldığının işaretleri ve çok önemli. Ciltte aniden beliren, özellikle de mor renkli döküntüler de öyle. Dinmeyen, şiddetli bir ağrı, mesela karın ağrısı ya da kulak ağrısı da bir uyarıdır. Ve son olarak, ilaç vermenize rağmen bir türlü kımıldamayan, inatla yüksek seyreden bir ateş varsa, vücut size yardıma ihtiyacım var diyor demektir. Şimdi eğer evde minicik bir bebek varsa, kurallar tamamen değişiyor. Burada çok daha hassas olmalıyız. Bakın, eğer bebeğiniz ilk 3 ayındaysa 38 derecelik bir ateş bile acil durum demektir. Acaba beklesem mi diye bir soru yok, doğruca doktora. 3 aydan büyük, 6 aydan küçükse o zaman sınırımız 38,5. Bu rakamı gördüğünüzde de mutlaka ama mutlaka bir doktorla görüşmeniz şart. Sadece bebekler değil tabii, büyüklerimiz, yani yaşlılar ve şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi kronik bir hastalığı olanlar da risk grubunda. Onların vücudu enfeksiyonlarla savaşırken her zaman yüksek ateşte tepki vermeyebilir. Bazen 38 derece gibi bize hafif gelen bir ateş, onlarda çok ciddi bir sorunun tek işareti olabilir. O yüzden bu grupta ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Tamam, tehlike işaretlerini artık biliyoruz. Diyelim ki bu kırmızı bayraklardan hiçbiri yok. Genel durumda fena değil. O zaman evde ne yapabiliriz? Ateşi yönetirken hangi adımları atmalı, hangi yaygın hatalardan kaçınmalıyız? Hadi şimdi işin bu pratik kısmına geçelim. İşte evde yapabileceğiniz en doğru şeyler. 4 basit adımda. 1. Ölçüm. Lütfen hep aynı termometreyi kullanın ki sonuçlar tutarlı olsun. 2. Sıklık. Günde 2 ila 4 kez ölçmek yeterli. 3. Kayıt. Bir kağıda saati ve ölçtüğünüz dereceyi yazın. Ateşin seyrini görmek için bu çok önemli. Ve 4. En önemlisi değerlendirme. Rakamlara takılmayın, hastanın genel haline bakın. Keyfi yerinde mi? Onu gözlemleyin. Şimdi gelelim aman bunları sakın yapmayın dediklerimize. Hani bizde bir adet vardır, üşüyor diye kat kat yorgan örtmek.
İşte bu ateşi daha da yükseltir. Lütfen yapmayın. Sirke veya alkolle vücudu silmek. Kesinlikle uzak durun. Hem cilde zararlı hem de tehlikeli. Buz gibi soğuk duş aldırmak da bir başka büyük hata. Vücudu şoka sokar, titretir ve ateşi iyice fırlatır. Ve tabii ki ateşi var galiba diyerek ölçmeden ya da doktora danışmadan rastgele ateş düşürücü vermek bu yapılacak en büyük hatalardan biri. Peki, her şeyi toparlayacak olursak hangi noktada artık tamam, evde denediklerim yeterli değil, bir doktora gitmem şart demeliyiz? Gelin son bir kontrol listesiyle bu konuyu netleştirelim. Kısacası ne zaman doktora gidiyoruz? 1. Ateş çok yüksekse ve ilaçlara rağmen inatla düşmüyorsa. 2. Genel durumu gittikçe kötüye gidiyorsa, yani daha bitkin, daha halsiz görünüyorsa. 3. Bilinçte, nefes alıp vermede ya da ten renginde bir değişiklik fark ederseniz. Ve 4. Eğer hasta o hassas gruplardan birindeyse, yani çok küçük bir bebekse, yaşlıysa ya da kronik bir hastalığı varsa. Bu durumlarda hiç tereddüt etmiyoruz. Ve bitirirken şu düşünceyi aklımızda tutalım. Bizim görevimiz ateşi bir düşman gibi görüp hemen yok etmek değil. Asıl görevimiz bir haberci olan ateşin bize ne söylediğini anlamaya çalışmak. Yani nedenini doğru zamanda fark etmek. Vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri dinleyin. Doğru adımları atın. Ve en önemlisi ne zaman yardım istemeniz gerektiğini bilin. Endişeyi bilgiye dönüştürdüğünüzde her şey çok daha kolaylaşacaktır.